Selamlar trader ve trader adayları. Yine muhteşem bir derste birlikteyiz arkadaşlar. Umarım gününüz huzurlu ve mutlu geçiyordur. Bugün sizlerle birlikte Forex piyasasının temellerini atmaya çalışacağız. Eğitimin daha verimli ilerleyebilmesi için ve piyasaya ısınabilmeniz için bazı terimleri ve tanımları öğrenmemiz gerekiyor. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar buradaki göstereceğim terimler çoğu zaman adını duyabileceğiniz terimlerdir. Şimdiden gösteriyorum ki eğitim boyunca adı geçtiği zaman bir yabancılık çekmeyin ve konunun bütününü anlayabilin. İlk olarak emtia nedir ile başlayalım. Emtia ticarette konusu geçen altın, gümüş, petrol, doğalgaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır arkadaşlar. Yani biz altın alıp sattığımızda ne yapıyoruz? Emtia alıp satmış oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Endeks ise arkadaşlar içerisinde belirli hisse senetlerini bulunduran, bu hisse senetlerinin farklı ağırlıklarla hesaplanması sonucu bulunan bir değerdir. Örneğin İstanbul borsasının bir endeksi vardır. BIST 100 ve BIST 30 değerleri endeks değerlerimizdir. Veya Amerikan borsasının endeksi ise Nasdaq yani US 100 gibi paritelerdir. Aslında endeks ayı ya da boğa sezonunu için bize yol gösterme potansiyeli vardır. Ayrıntıları ve nasıl alınıp satıldığına ileride değineceğiz arkadaşlar. Sıradaki terimimiz ise parite nedir? En basit anlatımıyla parite ülke para birimlerinin birbirine oranını ifade eder. Ülke para birimlerinin faiz oranları ve ülkelerin içinde bulundukları ekonomik koşullar pariteleri etkileyen faktörler olarak sayılabilir. Mesela dolarla euro almak ya da euro ile Japon yeni almak gibi oranlara biz parite deriz. Bir diğer terimimiz ise leverage yani kaldıraç nedir? Tabii ki bu da arkadaşlar özellikle Forex piyasasında çok sorulan sorulardan bir tanesidir. İleride daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım, merak etmeyin. Kaldıraç küçük meblağdaki paramızla büyük işlere girme olarak adlandırabiliriz. Kabacasını anlatacak olursak 1000 dolarımız var diyelim ve biz bu 1000 dolarımızla 100 kaldıraçlı bir işlem açacağız. Aslında 100 kaldıraçlı olarak işleme girdiğimizde biz aslında 1000 dolar çarpı 100'den 100.000 dolarla işlem açmış oluyoruz. Yani kısacası kaldıraç bizim paramızın hacmini yükseltir arkadaşlar. Dediğim gibi ileride ayrıntılı olarak anlatacağım. Bir diğer kavramımıza geçelim. Lot nedir? Bu terimi de sürekli duyacaksınız ve sürekli hesaplamanız gereken terimlerden bir tanesidir. Ben size lot hesabını Ceyhun'dan söylemesi farkıyla kolay bir şekilde anlatacağım, merak etmeyin. Lot kısaca borsada işlem birimini anlatır. Yani bir lot bir adet parite fiyatını ifade eder arkadaşlar. Şimdi bir başka terimimiz ise PIP'tir arkadaşlar. Bu terim Forex piyasasında işlem yapan arkadaşların gördüğünde çok sevindiği bir ifadedir. Çünkü Forex'te karlar yüzdelik olarak hesaplanmaz, PIP olarak hesaplanır. Ama merak etmeyin, ben size Ceyhun'dan söylemesi farkıyla bunun da hesabını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Teknik olarak PIP, Forex piyasasında işlem gören paritelerin en küçük fiyat hareketlerini ölçen birimin adıdır. Forex piyasasında işlem gören tüm yatırım araçları için de fiyat hareketleri PIP üzerinden gösterilir arkadaşlar. Bir diğer terimimiz ise volatilitedir. Volatilite finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Sağ olsun Forex'te de volatilite çoğu para biriminde mevcuttur. Anlık haberler, FED açıklamaları piyasayı resmen disko topuna çevirebiliyor arkadaşlar. Peki biz buradan nasıl sıyrılacağız? Tabii ki onun da Ceyhun'dan söylemesi farkıyla stratejiler bölümünde anlatacağım arkadaşlar. Bir diğer terimimiz ise scalping'tir. Peki nedir bu? Scalping arkadaşlar en çok 15 dakikalık grafik üzerinde yapılan teknik analizler sonucu hızlı işlem alma yöntemine denir ve 15 dakikalık işlem yapıldığı için de para biriminin içinde olabildiğince az durulup kar alınıp çıkılması gerekir. Günümüzde en çok yapılan ve en çok para kaybedilen yöntemdir. Çünkü diğer yöntemlere göre oldukça zordur arkadaşlar. Peki ben size bu eğitimde hangi yöntemi anlatacağım? Tabii ki de biz zoru severiz arkadaşlar. Hep birlikte scalping yapacağız.
Önceki eğitimlerde göstermiş olduğum haftalık 10.000 pip ve üstü karı biz bu yöntemle yapmaktayız. Zaten çoğu trader da biz de buna şaşırmaktadır arkadaşlar. Tabii ki bu yöntem ve stratejileri siz de öğrendikten sonra uygulayacaksınız ve paranızı kazanacaksınız. Zaten bu sistemin başarılı bir şekilde yaparsanız diğer takip stratejileri sizler için çok daha kolay olacaktır. Yani scalping yapabilen hepsini yapar arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir başka trade çeşidinden de biri de swing trade yöntemidir arkadaşlar. Bu da birkaç günden birkaç haftaya kadar değişen bir süre boyunca yatırımlarımızın belirli bir pozisyonda kaldığı bir işlem stratejisidir. Dediğimiz gibi scalping'i öğrendikten sonra bu stratejiyi çok daha kolay ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Stres ve psikoloji bu stratejide biraz daha hafifler arkadaşlar. Çünkü kaldıracımızı da bu oranda düşürmemiz gerekir. Ayrıntılara gireceğiz, merak etmeyin. Bir başka terimimiz ise spread nedir? Yani makas aralığı. Döviz çiftlerinin veya emtiaların alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farka biz makas aralığı diyoruz arkadaşlar. Yani günümüzden örnek verecek olursak kuyumcuya gittiğinizde kuyumcudan altın almak istiyoruz dediğimizde bize bir fiyat söyler. Yani doğal olarak biz de o altını alırız. Bir dakika sonra bile o altını kuyumcuya geri satmak istesek kuyumcu bizden aynı altını 50-100 TL aşağısından satın alacaktır. Aslında bu aradaki fark kuyumcunun kazancıdır arkadaşlar. Forex sisteminde de aynı mantık devam etmektedir. Ama tabii ki makas aralığı bu kadar fazla değildir. Makas aralıkları her aracı kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Ve aracı kurumlar kendi kazançlarını bu şekilde çıkarmaktadırlar. Bir başka terimimiz ise swap nedir? Swap da çok önemli konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Merkez Bankası'nın hesapları kapatabilmek adına gecelik olarak borç almak ya da ellerinde kalan paraları gecelik olarak borç vermek isteyen bankalara uyguladığı faiz gecelik faiz olarak adlandırılır. Yani Türkiye saatine göre gece tam 12'de açık işleminiz varsa her birine gecelik komisyon ücreti yansıyacaktır arkadaşlar. Ama açık bir işleminiz yoksa böyle bir komisyon söz konusu değildir. Bundan dolayı da siz de ileriki taktik ve stratejilerinizde bunu göz ardı etmeyin arkadaşlar. Şimdilik sizlere açıklayacağımız tanımlar bu terimlerde arkadaşlar. Diğer terimleri konusu geçtikçe zaten anlatacağım. Şimdi birlikte bir de parite çeşitlerine bir bakalım. Parite çeşitlerimiz 3 gruba ayrılır. Bunlar majör paritelerimiz, minor paritelerimiz ve egzotik paritelerimizdir. Burada ise majör pariteler görülmektedir arkadaşlar. Bu pariteleri illa ezberlemenize gerek yoktur. Biz gireceğimiz para biriminde illa bu majör müydü ya da egzotik miydi ya da minor parite miydi diye düşünmeyeceğiz. Sadece bilmeniz için anlatıyorum. Majör pariteler dünyanın 7 büyük para biriminin birbirine oranıyla oluşan parite çiftlerine verilen addır. Bu 7 para birimi ise dolar, euro, İngiliz sterlini, Japon yeni, Avustralya doları, İsviçre frangı ve Kanada dolarıdır. Ve bu tabloda da bu para birimlerinin birbirine olan oranlarını görmektesiniz. Minor pariteler ise 7 büyük para biriminden birisiyle diğer para birimlerinin birinin oranlanması durumunda karşımıza çıkan parite minor parite olarak tanımlanır. Arkadaşlar sayısı tabii ki de majörlere göre yüksektir. Burada da örneklerini görebiliyorsunuz. Diğer bir parite çeşidimiz ise egzotik paritelerimizdir. Diğer para birimleri adı altında toplanan tüm büyük olmayan para birimleri arasında yapılan işlem çiftlerine egzotik pariteler adı verilir. Toplam işlem hacmi düşüktür. Hatta en düşük pariteler bu kategori içerisinde toplanır. Türk lirası da bu parite arasındadır arkadaşlar. Egzotik paritelerin örnekleri de burada görmektesiniz. O zaman şöyle diyebiliriz. Sadece döviz çiftleri arasında bakacak olursak en çok işlem hacmi olan majör pariteler, ardından minor pariteler, ardından ise egzotik pariteler gelmektedir arkadaşlar. Peki paritelere bu hacimler ne zaman yüklenir? Yani seanslar hangi saatler arasında açıktır? Hemen dünya tablomuzu getirelim. Arkadaşlar burada da size söylemek istediğim birkaç şey var. Dediğimiz gibi Forex 5 gün 24 saat işlem yapılabilen bir sistemdir. Ama tabii ki de hangi saatler arasında aktif olacağınız önemlidir. Biz de
5 gün 24 saat telefon başında ya da bilgisayar başında geçiremeyiz sonuçta. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki Forex için aslında en uygun ülkelerden biri de Türkiye olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Ben genelde işlemlerimi sabah 9 ile akşam 5 arasında yapmaktayım. Ama tabii ki de diğer ülkelerin seans açılış ve kapanış saatlerini bilmemiz gerekiyor. Bunun sebebi de şudur. Bu seanslar arasında yüksek hacimler dolaşabileceği için volatilite de yüksek olabilir. Ben size bu eğitimde tam nokta atışı saatleri yine Ceyhun'dan söylemesi olarak konusu olarak vereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada çeşitli pazar yerlerinin seans aralıklarını görmekteyiz. Sydney var, Tokyo var, Londra var ve New York borsası var. Bizim için işlem hacmi olarak en önemli borsalar Londra ve New York borsasıdır. Özellikle bu borsalara baktığımızda saat 11'de açıldığını ve saat akşam 8'de kapandığını görüyoruz arkadaşlar. Diğer önemli borsamız olan New York borsasına baktığımızda ise saat akşam 4'te açılıp gece 1'de kapandığını görebiliyoruz. Peki iki borsanın kesişim saatlerine bakacak olursak akşam saat 4 ile 8 arasında olduğunu görüyoruz. Peki burada iki borsa açık olduğunda sizce neler olur? Tabii ki de volatilite olur arkadaşlar. Özellikle bu saatler arasında baktığımızda bunu görebilirsiniz. Tabii burada yatırımcılar da ikiye ayrılmıştır. Bazı traderlar sadece bu saatler arasında işlem yapmayı tercih ederler. Bazı yatırımcılar ise kesinlikle bu saatler arasında volatilite yüksek olacağından dolayı mümkün olduğunca bu saatlerden uzak durulması gerektiğini savunurlar. Tabii ki burada siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Burada sizler için önemli olan saatleri ben stratejiler eğitiminde anlatacağım. Ama tabii ki de siz biraz piyasaya hakim olduktan sonra kendi trade yönteminizi ve zaman diliminizi oluşturabilirsiniz. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. YouTube'da bizim için abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Tıklayan elleriniz dert görmesin. Bu dersimiz ücretli eğitimimizin bir kısmıdır. Forex dünyasında ciddi bir yatırımcı olmak istiyorsanız ve kimseye bağlı kalmadan maaş alıyormuş gibi sabit gelir elde etmek isterseniz bu videonun açıklama bölümünde yer alan Forex Trader eğitimimize ulaşabilirsiniz. Bu eğitimin içeriğinde Forex dünyasında yaşadığım tecrübeleri ve kaybettiğim paraların sebeplerini, aynı zamanda piyasanın en püf noktalarını, en dikkat edilmesi gereken yerleri ve bütün bunlarla birlikte en kazançlı al-sat stratejilerini, kendi uyguladığım formülleri ve taktikleri sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda eğitimi satın alan arkadaşlarla birlikte sürekli fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer sizler de yaptığımız kazançları, günlük paylaştığımız haber ve analizleri görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şeyi kaybediyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar, bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi, hoşçakalın. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyolara ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.